Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Şal'la karşınızdayım. Hardal sarısı simli bir ip. Simli Alize Şal. İpimin renk numarası 02 numara hanımlar. İpimizin renk numarası. Tığım 4 numara 1.60 milim tığ kullanıyorum. Ben bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce size anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım hanımlar. Bu muhteşem modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyenler için hanımlar. Siz modelimin kurulumun videosunu izlemediyseniz linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bu videomun açıklama kısmındaki linki tıklayarak önce model kurulumunu detaylı bir şekilde izleyip sonra kol ve yaka kesimi yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle. Şimdi burada bakın burası yeleğimizin sağ ön. Sağ ön kol altını yapıyoruz. Şimdi şöyle. Dediğim gibi model anlatımı yapmayacağım. Kol ve yaka kesimini nasıl yapacağız? Onu pratik bir şekilde nasıl yapacağız? Onu anlatacağım size. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Şuradaki şöyle V'nin içine batıyorum. Trabzan 1 2 3 buradaki bakın sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle trabzan. Hemen arkadakine batıyorum. Trabzan. Şöyle iki modeli trabzan olarak devam edeceğim. Tek tek buradaki sık iğnelere, trabzanın tepesindeki sık iğnelere batıyorum. Şöyle trabzan. Sık iğneye batıyorum. Trabzan. Zincirin içine batıyorum. V'nin içine 1 2 3 tane trabzan. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle trabzan. Burada 2 tane sık iğnemiz var. İçine batıyoruz. Bu şekilde trabzan. Bu bizim kol altı oyuntumuz olmuş oluyor hanımlar. Bir zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. Ve arka yüzünde devam ediyoruz. Şöyle size tekrar göstereyim. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu. Şimdi buradaki birinci şöyle trabzanın tepesine batıyorum. Hemen yandakine batıyorum. 2 tane trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne örüyorum hanımlar. Zincirin altından geçiyorum. Sık iğne. Ve modelimi örüyorum. Sık iğne sırasındayız. 2 3 4 5 diğerine geçtim. 1 2 3 4 5 zincirin altından giriyorum. Sık iğne trabzanların tepesine batıyorum. Sık iğne. Şimdi bu sırada sık iğne sırası olduğu için sık iğne sırasında arka yüzünde kesim yapmayacağız hanımlar. Şimdi sıramı bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne ile devam edeceğim. Modeli izleyenler zaten normal bir şekilde devam edeceğiz, bilecekler. Evet hanımlar, sık iğne ile şöyle sıramı tamamladım. Sıra sonuna geldim. Herhangi bir kesim yapmadım. 1 2 3 zincir ve dönüyoruz. Dediğim gibi bu sağ kol altımız. Solu yaptığımız zaman da zaten önce bunu yaparsanız sizin için daha kolay olur hanımlar. Önce sağ yaparsanız sol sizin için daha kolay olur. Önce şu ön bandınızı yaparsınız. Bunu bu şekilde ipinizi koparıp devam edersiniz. Solu yaptığınız zaman önce modeli kurarsınız. Sonra buraya şu trabzanlarınızı eklersiniz. Gelirken trabzanlarınızı yapıp
devam edersiniz. Buradan dönüşünüzü sağlarsınız. Hiç ipinizi koparmazsınız. Zaten arka için de her iki tarafta da kesim yapılacağı için ortadan gidip geleceksiniz. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz ve yaka kesimine başlıyoruz hanımlar bu şekilde. Şimdi burada yapmamız gereken bir zincir çekip buraya 3 tane trabzan, hiç zincir çekmiyorum, ipimi doluyorum, buraya bir tane trabzan tek örüyorum. Şöyle bir trabzan örüp hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bakın trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan, 2 zincir aynı yere batıyorum ve oluşturuyorum. Burada zaten buraya hiç zincir burada çekmedik. Her iki tarafta da bir tane zincir çektik. Ve bir tane trabzan yaptık. 3 tane değil hanımlar. Bir zincir çekip modelimi normal bir şekilde örmeye devam ediyorum. 1 2 3 arada bir zincir. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan, arada bir iki zincir çekip aynı yere batıp ve oluşturuyoruz. Şimdi kol altına kadar örmeye devam ediyorum hanımlar. Kol altına gelince beraber dönüşümüzü sağlayacağız. Evet hanımlar, kol altına geldik. Burada şöyle evimizin içine 3 tane trabzan, bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Buradaki bakın şöyle battığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. 2 3 4 5 tane trabzanın tepesine battım. 5 tane trabzan ördüm. Burası trabzan olarak devam edeceğim. Küçük bir parça olduğu için kol altı o kadar bıraktım hanımlar. Siz daha geniş bırakabilirsiniz. Şöyle ben 2 model bıraktım. Bunu da ayırdım ya. Siz 3 model veya 4 model yapacağınız kişinin kilosuna göre değişiyor. Bir zincir çekip dönüyorum. Sık iğne sırasındayım. 5 tane sık iğne, trabzan tepesine zincirin altından giriyorum, sık iğne. Diğer trabzanın tepesine batıyorum, sık iğne, modelimizin trabzanları bunlar. Zincirin altından giriyorum, sık iğne ve trabzanın beline giriyorum. Modelimi uygulamaya devam ediyorum. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Yakaya gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Bakın şu V'nin trabzan sık iğnesini ördüm. Burada bir tane şöyle göstereyim. Trabzanımız var. Şöyle bakın, trabzanla şu V'mizin arasındakine batıyorum. Şöyle sık iğne. Buradaki trabzanı atlıyorum. Modelin kenar trabzanın tepesini batıp sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 1 2 3 zincir ve dönüyoruz. Sık iğne sırası olduğu için orada pek kesim yapamıyoruz hanımlar. Arka yüzünde. Şimdi yine kesim yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bakın yine bu V'nin içine batıyorum. Bir tane trabzan, hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Burada yaptığım işlemin aynısını burada yapıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan, 2 zincir aynı yere batıyorum ve oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum ve V'nin içine giriyorum. 1 2 3 trabzan. Bakın, normal bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Burada zaten trabzanlarımız var. Trabzanlarımızı örüp döneceğiz. Yakaya gelince yine beraber devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, geldim şöyle yaka kısmına. Bakın şöyle V'nin etrafına sık iğne ile geçtim. Burada bir tane yine trabzanımız var.
Oraya değil, bu şu trabzanla V'nin arasındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. Buradaki trabzanın tepesine değil, oraya atlıyorum. Kenar trabzanlarımızın tepesine batıp şöyle sık iğne örüyoruz hanımlar. Burada 5 tane sık iğnemiz var. Şöyle zincirime batıp 1 2 3 zincir ve dönüyoruz. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Zincirle beraber 5 tane trabzanımız var hanımlar. Onları sayarak yaparsak eksiltme, azalma olmasın. Hiç zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. Bakın buradaki V'nin içine batıyorum. Bir tane yine trabzan. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Trabzanın tepesine, ortadakine batıyorum. Şöyle bir trabzan, 2 zincir, aynı yere batıyorum ve oluşturuyorum. Modelimizi örüyoruz. Şimdi aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Kesimimiz bu şekilde kendini tekrarlayacak. Şimdi buraya kadar örmeye devam edip döneceğim. Yakaya gelince beraber devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yine geldim yakaya, şöyle sık iğnelerimi ördüm. Burada bir trabzanımız var. Şu trabzanla V'nin arasına batıyorum, boşluğa bir sık iğne. Trabzana batmıyorum. Kenar trabzanlarımıza batıyoruz. Sık iğne örüyoruz yine. Aynı şekilde her sırada kesimimizde kendini tekrarlıyor hanımlar. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Zincirle beraber sayıyoruz. 1 2 3 4 5. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Yaka kesimi yapıyoruz. Bakın V'nin içine batıyorum. Bir tane trabzan. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Diğer trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan. 2 zincir, aynı yere batıyorum ve oluşturuyorum. Modelimi yapıyorum yani, bakın. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Yakaya gelince aynı şekilde devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Şöyle sık iğnemi yaptım. Ve ile trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne. Buradaki trabzanın başına değil, atlıyorum. Kenar trabzanlarımıza sık iğne örüyoruz. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Son kez kesim yapacağım hanımlar. Küçük bir parçada, dediğim gibi yaptığım için, model anlattığım parçada kol ve yaka kesimi gösterdiğim için bu kadar yeterli. 5 tane trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmeden V'nin içine batıyorum. Yine bir trabzan. Hiç zincir çekmeden diğer modele geçiyorum. 2 zincir, aynı yere batıyorum ve oluşturuyorum. Bir zincir, V'nin içine 3 tane trabzan. Şimdi dönüp geleceğim. Burada yine nasıl düz bir şekilde devam edeceğiz. Onu sizinle paylaşacağım. Gelip döneceğim. Beraber devam ederiz. Evet hanımlar, yakaya geldim. Yine bakın sık iğnemi yaptım. Buradaki trabzanı yine atlıyoruz. Şu boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne. Trabzanı atlıyorum. Ve bu şekilde kesimi bitirmiş oluyorum. Şimdi dönüşte kesim olmadan düz bir şekilde nasıl öreceksiniz onu sizinle paylaşacağım. 3 zincir
ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımızı örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir zincir çekiyorum burada. Bakın buradaki V'nin içine batıyorum. Şöyle bir kesim bitti. Artık kesim yapmıyoruz. 2, 3 normal bir şekilde örmeye devam ediyoruz hanımlar. Arada bir zincir trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan, iki zincir aynı yere batıyorum ve oluşturuyorum. Bir zincir arada V'nin içine batıyoruz. 3 tane trabzan. Artık modelimiz düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Bir iki model öreyim hanımlar, yakamızda kendini gösterecek, ortaya çıkmış olacak. Kamera arkasında örüp geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi düz bir şekilde şöyle 3 model ördüm. Gerçekten muhteşem, hem bir model hem de yaka kesimi oldu. Kol altı da aynı şekilde çok güzel bir kesim oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.